Merhaba arkadaşlar. Bugün size arsa çözümleme diye tabir ettiğimiz birden fazla kadastro parselinin ifraz tevhid işlemi görerek imar parseli haline dönüşmesi ve bu dönüşüm aşamasındaki merhalelerden bahsedeceğim. Arsa çözümlemesi kentsel dönüşüm alanına girmemiş alanlarda bir veya birden fazla kadastro parselinin birleşmesi ile inşaata hazır imar parseli üretmek için uygulanan bir yöntemdir. Ağırlıklı olarak şehir merkezlerine yakın lokasyonlarda bulunan gecekondu bölgelerinde kullanılır. Genellikle eski evinin bulunduğu yeri para ile satmak istemeyen, arsalarını olduğu gibi vererek kat karşılığı inşaat yaptırmak isteyenlerin tercih ettiği bir uygulamadır. Özünde bireysel ada veya parsel bazında yapılan küçük bir uygulamadır. Çözümleme işinin haritasal teknik tarafı olmakla beraber belediye ve kadastro parsel sahipleriyle olan görüşme, anlaşma süreçleri de vardır. Belediye ile olan kısmı ifraz tevhid neticesinde meydana gelen imar parselinin bu hale gelmesi sürecindeki terk oranları ve belediyeye ödenecek parasal eder hususunda anlaşmadır diyebiliriz. Şöyle ki, bahse konu ilgilendiğimiz arsaların imara göre terk miktarı çok fazla değilse, belediyenin haklı olarak 18 uygulaması yaparak %45'e kadar olan arsa terkini alma hakkı kullanamadığından bize bu uygulamanın yapılabilmesi şartı olarak uygulama sahamızdan belirli bir toprak terkini isteyebilir. Şayet bu terkini arsa içinden yapamıyorsak aynı bölgeden emsal nitelikte yeşil alana, yola, parka gitmiş başka bir arsada isteyebilir. Veya terk etmemiz gereken toprak miktarına karşılık olarak da para talep edebilir. İşlemin teknik çalışması bitirilip toprak terkin miktarı çıkacak imar parsel alanı ve inşaat alanları belirlendikten sonra hazırlanan dosya ile belediyeye müracaat edilerek belediye ile anlaşma safhasından sonra kadastro parsel sahipleriyle anlaşma süreci başlar. Kadastro parsel sahipleriyle görüşmeler, kat karşılığı ham toprağına karşılık verilecek daire metrekare ve büyüklüğü üzerinden şekillenir. Şöyle ki, ilgi bölgede 240 metrekare ham kadastro parseline karşılık 160 metrekare 3+1 daire verilmesi tarzında olay şekillenir. 240 metrekare arsası olmayan veya 240 metrekare arsadan büyük yeri olanlar, eksik veya fazlaya dair olan kısım arsaları için arsa sahipleriyle müteahhit arasında belirlenen metrekare birim fiyatı üzerinden alıp vermek suretiyle de anlaşmalar sağlanarak işlem neticeye kavuşturulur. Görüşmeye tabi arsalar ham kadastral nitelikte olduğu için ilk önce arsanın imar parseline dönüşmesi safhasında belediyeye ödenecek bedeller de hesap edilmek suretiyle arsa sahiplerine müteahhit tarafından o şekilde teklifler götürülür. Hesaplar yapılırken bölgenin kat karşılığı arsa oranları, daire metrekare satış bedelleri, belediyeye ödenecek bedeller netleştirildikten sonra mimari taslak projeleri de hazırlanarak arsa sahiplerine X metrekare yerin için Y metrekare şu kat şu cepheden bir daire şeklinde teklif götürülür. İşlem safhalarına kısaca değindikten sonra örnek bir uygulama ve hesaplama yaparak arsa çözümleme işini biraz daha net anlayabiliriz. Ekranda görünen örneğimizde kırmızı kesikli çizgiyle gösterilen yerler ham kadastro parselleridir. Aşağıda görünen pembe ile görünen kısım ise daha önce ifraz tevhid görmüş, bir arsa çözümleme işine tabi olmuş ve şu anda mevcut olarak içerisinde inşaat yapımı sağlanmış bir arsayı göstermektedir. Gördüğünüz gibi burada imar parseli haline yer dönüşmüş, daha sonra binası dahi yapılmış pozisyondadır. Bizim yapacağımız işlem safhası da aynen bu şekilde olacaktır. Bu kırmızı kesikli çizgilerle gösterilen kadastro parselleri gerekli işleme tabi tutulduktan sonra şu şekilde imar parselimiz meydana gelecektir. Sarıyla görülen kadastro parselleri iptal olup kalkacaktır. Artık bu arsamızın içerisine inşaat yapabilecek hale geleceğizdir.
Bunun için öncelikli olarak bölgede bazı araştırmalar yapmamız gerektiğini söylemiştik. Birinci olarak bu bölgenin kat karşılığı oran yüzdelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu bölge için kat karşılığı oran yüzdemiz %45 gibidir. İkinci aşama kırmızı kesikli çizgilerle gösterilen kadastro parsel alanlarının toplamıdır ki bu da 3805 metrekaredir bizim örneğimizde. İmar parseli alanımız ise 3112 metrekare olup terk alanımız 692 metrekaredir. Bu dosya çalışması hazırlanıp belediyeye götürüldüğünde terk alanının 692 metrekare olarak görülmesi neticesinde belediye bu bölge için %40 toprak kesintisi istemekte olduğu için burayla ilgili olarak bize %40'a kadar toprak kesintisi talebinde bulunabilir. Gördüğünüz gibi kadastro parsellerinin imara basışı oldukça iyi durumda olmasından dolayı burada terk miktarımız çok az çıkıyor. Burada belediyeye arsa vermektense bu arsaların bedelini para olarak ödemek daha mantıklı olacaktır. O yüzden %40 toprak kesintisi miktarında belediyenin istediği oran bizde 1522 metrekare. Bizim terk ettiğimiz alan ise 692 metreden çıkardığımızda yaklaşık 829 metrekare daha arsa terki yapmamız gerekmektedir. Biz belediyeden inşaat alanımızı küçültmemek adına terk yapmayıp bu terk bedelinin para olarak ödemeyi istediğimizde burada belediye ise metrekaresine 1000 TL gibi bir rakam istemektedir. Dolayısıyla biz bu işlemi yapabilmemiz için belediyeye 829 metrekarenin karşılığı olarak toplamda 829 bin lira para ödememiz gerekmektedir. Tabi bu bedel pazarlığa tabidir. Pazarlık yapılarak düşürülebilir veyahut da pazarlık yapılmadığında bu bedel ödenmek suretiyle işlemimizi bitirebiliriz. Artık toplam kadastro alanımızı biliyoruz. Ödeyeceğimiz parayı biliyoruz. İnşaat alanımızı da biliyoruz. Bölgenin imar durumuna baktığımızda A4 emsale sahip bir arsa olduğunu görüyoruz. Plan notlarına baktığımızda A4 emsalli olan yerlerde ham imar parselinin emsalini 1.6 ile çarparak inşaat alanına hesap edebileceğimizi görüyoruz. Dolayısıyla bu arsamız için inşaat alanı hesabı yaptığımızda 3112 metrekare arsamızı 1.60 ile çarptığımızda yaklaşık olarak 4980 metrekare KAKS yani net inşaat alanına ulaşmış oluruz. Bölgenin yapılaşma şartlarını da göz önüne aldığımızda bu bölgede 3 aşağı 5 yukarı 3 artı 1 150-160 metrekarelik daireler yapılmaktadır. 150-160 metrekare brüt bir daire alanına ulaşabilmek için takribi olarak 115 ile 125 metrekare arasında bir net alana ihtiyacım vardır. Buna göre toplamda çıkan 4980 metrekare inşaat alanımı yaklaşık 120'ye böldüğümde 41,5 gibi bir değer bulurum. Bu 41,5'u biz 42 gibi görürsek mevcut inşaat alanımızı orantıladığımızda yaklaşık 118,50 metrekare net alandan takribi 150 metrekare brüt 3 artı 1 daire yapımına uygun bir arsamız olduğu bilgisine ulaşırız. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Arsamızın inşaat alanını hesapladık. İnşaat alanımıza göre buraya 150 metrekareden 42 adet daire yapılacağını tespit ettik. Bölgenin kat karşılığı oranının %45 olduğu göz önüne alındığında buranın arsa sahibine düşecek daireyi hesap edersek 42 çarpı 0.45 dediğimizde yaklaşık 18.9 yani 19 adet arsa sahibine daire düşeceğini buluruz. Fakat burada belediyeye ödenecek 829 bin lira gibi bir paramız olduğunu da söylemiştik. Bu da işin inşaat maliyetinin içine girdiğinden dolayı müteahhit buranın hesabını yaparken yaklaşık o bölgedeki daire ederine göre bu 829 bin lira paranın kaç daireye tekabül edeceğini hesap edecektir. Bölgenin daire satış metrekare fiyatlarının 5000 TL gibi gittiği bilgisini araştırmaların neticesinde bulduğumuz için burada 150 metrekare bir daire yapıyorsak yaklaşık 5000 liradan 750 bin lira gibi bir dairenin ederi olduğunu hesap edebiliriz. Bu durumda da 829 bin TL gibi bir bedelin bir daireye karşılık geleceğini öngörebiliriz. Arsa sahibine toplamda 19 daire veriyor idik.
Şimdi bir dairede şerefiye için ödediğimiz için toplamda arsa sahibine düşecek daire adedimiz 18 adet daire diye hesap edebiliriz. Bu minvalde toplamda arsa sahipleri 18 adet daire alıyorsa benim kadastro toplam alanım 3805 olduğuna göre 3805 bölü 18 dediğimde yaklaşık 211 metrekare arsaya bir adet 150 metrekare brüt daire düştüğünü bulabilirim. İşte arsa çözümleme dediğimiz olay budur. Yani burada şunu söyleyebilirim. Buradaki herhangi bir parselimdeki 211 metrekare arsa hisseme karşılık, ham arsa hisseme karşılık bir adet 150 metrekare daire alabilmekteyim. Burada bir arsamız için bakacak olursak, örneğin şu arsamıza baktığımızda 946 metrekare yere sahip oldu. 211'e böldüğümüzde 4.48 daire. Yani 4,5 daire alabildiğini görmekteyiz. Hani demiştik ya, üzerine arsa sahipleriyle müteahhit bir bedel üzerinde anlaşmak suretiyle bu 4,5 daireyi arsa sahibi lehine 5 daireye de tamamlanabilir arsa sahibinin para ödemesi durumunda veyahut da ortaya koyulan bedeli müteahhitin ödemesi suretiyle arsa sahibine 4 daire verip geri kalan yarım daireyi de kendisine alabilir. Evet arkadaşlar, arsa çözümleme dediğimiz işlem bu aşamalardan oluşuyor olup örnek bir uygulamayı da birlikte beraber yapmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.